Bugünkü videomuzun konusu yeni bir dövme makinesi tanıtımı olacak. Tek temelim inşallah en yakın zamanda Türkiye'de satışa çıkar. Türkiye'deki dövme malzemesi satan kişiler neden bu markayı hala Türkiye'ye getirmediler? Hiçbir fikrim yok. Çünkü Türkiye'de çok fazla kötü malzeme satan marka var. Makinemiz tasarımsal olarak gayet güzel. Çoğu pen makine artık birbirine çok fazla benziyor. Hatta elimde tutmuş olduğum dövme makinesi bir farklı markada aynı tasarıma sahip. Biliyorsunuz ki bu gayet dürüst bir kanal. Her şeyi açık şekilde söylüyoruz. Makinemiz shift power arkadaşlar. Yani saatlerce dövme yapmanız bu makineyle mümkün. Fiyatı da oldukça uygun. LED bir panele sahip. D-Color'ın kendi inlerini size göstermek istiyorum. Gerçekten kutuları şahane. Çok iyi bir tasarıma sahipler. Kimse bana karışmasın, yavaş yavaş gideyim diyorsanız 3.5 stroke dövme makineni tercih edebilirsiniz. Bence zaten bir dövme sanatçısının en az 2 tane dövme makinesi olması lazım. Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenler için öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Ben Engin Karaaslan, bir dövme sanatçısıyım. YouTube için içerik üretiyorum. YouTube kanalımda dövme dersleriyle ilgili ve dövme malzemesi tanıtımla ilgili birçok videom var. Bunları kanalıma gidip oradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda eşimle beraber de vlog çekimleri yapıyorum ve onlar da aslında çok da eğlenceli. Eğer bunları da izlemek isterseniz YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu yeni bir dövme makinesi tanıtımı olacak. D-Color'ın çıkardığı bir makine bu. Ve aynı zamanda da bu markanın kartuş iğnelerine bakacağız ve deneyimleyeceğim. Bunları size tek tek anlatacağım. Zaten arka tarafında da görüyorsunuz. Tek bir kutu değil, birçok kutumuz var. RR, Magnum, birçok iğneyi deneyimleyeceğiz. Ama videomuza başlamadan önce sizden ufak bir ricam olacak her zamanki gibi. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü bu tarz videolar sizlere bağlı. Ne kadar çok etkileşim alırsak bizler de sizler için seve seve bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz. O zaman şimdi kutu açılışıyla başlayalım. Ben size makinenin ismini söylemeyi unuttum. D-Color New DKW1. Hemen zaten bu üst tarafta da yazıyor. Aslında isminden de belli olduğu gibi yenilenmiş bir makine. Eski serisi var. Tabii ben onu kuramadım. O yüzden o konuya hiç girmeyeceğim. Elimizdeki makinelere devam edeceğiz. Kutumuzun tasarımı gayet şık. Elinize aldığınızda zaten kutuyu hissediyorsunuz. Gayet tok ve ağır bir yapıya sahip. Ve kapağımı kaldırıyorum. Hemen şurada zaten ismi yazıyor. Makinemiz tasarımsal olarak gayet güzel ve zaten aslında şunu da söylemem gerekirse bilindik bir markaya benziyor tasarımı. O markanın ismini söylemek istemiyorum. Bilenler biliyor. Biliyorsunuz ki bu kanal gayet dürüst bir kanal. Her şeyi açık şekilde söylüyoruz. Makine çift bataryalı. Zaten bunları birazdan size detaylı şekilde anlatacağım teknik bilgilerinde. Şurada ufak bir kutumuz var. Ama kutunun iş yapısı gayet güzel. Gerçekten böyle yani zengin hissettiriyor sizi. Başlayalım. Bir tarafı Type-C, bir tarafı USB. Type-C ile makinemiz şarj oluyor. Bunu hepsini tek tek inceleyeceğiz. Kutumuzun içeriği bu şekilde. Aslında çok daha fazla bir şey yok. Beni tek üzen şey şarj kafasının olmaması. Ama arkadaşlar zaten fiyat performans ürünü. Adamlar bir yerlerden kesecekler. Evet arkadaşlar, makinemizin kutu içeriğini inceledik. Aslında çok da fazla bir şey yoktu kutu içinde. Bir makine, bir yedek batarya, bir de ara kablomuzu şarj edebilmeniz için. Onun dışında çok fazla bir şey çıkmadı. Kullanma kılavuzu bile çıkmadı. Çünkü biliyorsunuz ki kullanma kılavuzu benim. Makinemizin teknik özelliklerine başlayabiliriz. Makinemizin en büyük ayırt edici özelliği ise aslında yok. Ve biliyorsunuz ki çoğu pen makine artık birbirine çok fazla benziyor. Hatta elimde tutmuş olduğum dövme makinesi bir farklı markada aynı tasarıma sahip. Ama bu konu üzerinde çok fazla kalmak istemiyorum. Makinemizin ismi de zaten New, yani yenilenmiş bir dövme makinesi. Eski serisini ben kullanmadım. O yüzden eski serisi hakkında bir şeyler söylemek istemiyorum. Ama buradaki değişen en büyük şey bataryasının içindeki pilmiş. Pil konusunda çok daha iddialı almış ve uzun saatler boyunca çalışabiliyor olmuşsunuz. Hazır bataryası hakkında konuşmuşken de bataryası hakkında size bilgi vermek istiyorum. Makinemiz çift power arkadaşlar. Yani saatlerce dövme yapmanız bu makineyle mümkün. Tek bir bataryamızın gücü 2400 mAh. Gerçekten güçlü bir bataryaya sahip ve tek bir bataryaya ortalama 6 ve 8 saat kadar işlem yapabiliyorsunuz. Yani İki bataryayla da ortalama 18 saat kadar çalışabiliyorsunuz. Ama kim çalışacak değil mi o kadar saat? Yani bu batarya sizi yarı yolda bırakmayacak arkadaşlar. Bu konuda zaten firma iddialı. Ve bu arada firma demişken de buradan D-Color ekibine çok teşekkür ederim. Bana bu makineyi gönderdikleri için.
Onların sayesinde bu makineyi deneyimlemiş olacağım ve sizlere detaylı şekilde tanıtmış oluyorum. Sizler de beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Neyse konumuza geri dönelim. Makinemizin motoru hakkında size bilgi vermek istiyorum. Makinemiz fırçasız DC bir motora sahip. Gerçekten sessiz bir dövme makinesi. Ve 3.5 stroke arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki ben 4 stroke makineyi tercih ediyorum. Bunu özellikle 3.5 stroke istedim. Bunu deneyimlemek isteyip size anlatmak istiyorum. Aslında bu makineyi ben deneyimledim. 2 haftada bu makineyle dövme yapıyorum ve birkaç tane dövmeyi tek bu makineyle yaptım. Onları zaten birazdan size göstereceğim. Biz makinenin bir teknik özelliklerini bitirelim. Daha sonra deneyimim hakkında konuşuruz. Makinemizin ağırlığı 230 gram. Ama elimdeki hassas terazi belki biraz bozulmuş olabilir. 3-5 gram fark edebilir. Makinemizin boyu ise 133 milim. Grip kalınlığına gelirsek de makinemiz 36 milim kalınlığında arkadaşlar. Gerçekten gribi benim çok hoşuma gitti. Ergonomik bir tutuşa sahip ve tutuş kolaylığı inanılmaz kolay. Çok kolay şekilde makineyi kavrayabiliyorsunuz. Üstündeki desen de benim hoşuma gitti. Bu hava boşlukları resmen elinizin kaymamasını sağlıyor. Yani ben artık hava boşluğu değilim de şuradaki bir ufak bir desen boşluğu var. Onu tam anlamadım ama el kavramasında çok işe yarıyor bence. Neyse makinemizin diğer özelliklerine gelirsek de makinemizin dış kaplaması alüminyum. O yüzden aslında bir tık ağır. Ama bu ağırlık size gerçekten tok hissettiriyor. Yani elinize aldığınız zaman yani makine diyebiliyorsunuz. O hissi alabiliyorsunuz rahatlıkla. Toplamda 3 tane rengi mevcut. Elimde tutmuş olduğum mat siyah, gri ve altın rengi var. Hepsi birbirinden güzel. Fiyatı da oldukça uygun. Şu anki fiyatı yani değişmezse $200. Tabii siz neden biliyorsunuz bu videoyu bilemeyeceğim. İnşallah bu fiyatla da kırır ki herkes kolaylıkla bu makineye sahip olmasını isterim. Kullanımı kolay bir dövme makinesi. Gerçekten artık insanlar bunları tercih ediyor. Çünkü çok fazla özellik olduğu zaman insanın kafası karışabiliyor, uğraşamıyor vesaire derken aslında şu makineleri o özellikleri kullanmıyor bile. Bende de şu anda elimde birkaç tane dövme makinesi var. Yani birçok özellikleri var. Ama o özellikleri kullanıyor musun dersen aslında kullanmıyorum arkadaşlar. Tek bir voltajda ya da gölge atarken ayrı voltaj, durum yaparken ayrı voltaj. Onları kullanıyorum. Şimdi size ekran hakkında bilgi vereyim. Hatta yakınlaştırayım. Daha net şekilde göstereyim. Makinemiz LED bir panele sahip. Birazdan makineyi aşınca daha iyi anlayacaksınız. Orta tuş makine açıp kapatmaya yarıyor. Yukarı tuş voltaj yükselmeye, aşağı tuş da voltaj düşürmeye yarıyor. Makinemizin kullanımı çok basit aslında. Şimdi makinemizi açmak için orta tuşa az bir şey basıyoruz. Yani 1,5 saniye falan bassan yeterli. Hemen makinemiz açılıyor. Şimdi sol taraftakiler ana voltajımız, sağ taraftakiler de ara voltajımız arkadaşlar. Ara voltajımız 0'dan 9'a kadar gidiyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Normalde bazı makinelerde 0,5 ileri ve düşüyor. Yani burada ara voltaj olması bizim işlemimizi daha kullanışlı hale getiriyor. Makinemizi çalıştırmak için power tuşumuza bir daha basıyoruz. Ve makinemiz şu anda çalıştı. Şu anda makinede iğne yok. Birazdan iğne takacağım, göstereceğim. O zaman daha iyi anlayacaksınız çalışma prensibini. Tekrar makinemi durdurdum. Power tuşuna basarak. Voltajı arasında isterseniz tek tek, şimdi sağ tarafa dikkat edin. Şu anda 5'te. Tek tek basarak ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı ya da yukarı. Bu sizi yoruyorsa eğer basılı tuttuğunuz zaman da hızlı şekilde değişik yapabiliyorsunuz. Şimdi yukarı tuşuna basılı tutacağım. Bak çok hızlı şekilde değişti. Ya da aşağı tuşuna basılı tutuyorum. Hızlı şekilde voltajımı düşürebiliyorsun. Makinenin kullanımı aslında bu kadar kolay. İstediğiniz voltajı ayarlayıp çalışabilirsiniz. Makinemizin de şarj yerini size göstereyim. Hemen şu taraf. Type-C girişli takıp şarj edebiliyorsunuz. Hazır bunları göstermişken de güç kaynağını değiştirmesini göstereceğim. Makinemizi bu şekilde tuttuktan sonra şu tarafa D karab yazan yeri yani bu elini de kavrayın. Diğer bataryanı da diğer tutun. Sadece kendine doğru döndürün sağ taraftakine. Ve çekin. Bu kadar kolay. Tekrar buraya gelince döndürün. Kilitleyin. Bu kadar kolay şekilde de bataryasını değiştirebilirsiniz. Şimdi makinemi de iğne takıp denemeyeceğiz. Hatta iğne demişken de D-Karab'ın kendi iğnelerini size göstermek istiyorum. Gerçekten kutu şahane. Kutuna hemen bayıldım. Yani bunun içinde iğne mi var diye düşündüm. Makine kutusu gibi. Şöyle size göstereyim. Böyle yavaş yavaş açıyorsunuz. Çok havalı değil mi ya? Böyle her yerini göstereyim. Tabii iğne kutusunun havalı olması iğnenin iyi olduğunu göstermez ki diyecek ama bunun iğnesi de güzel. Çünkü bunun iğnesini ben deneyimledim arkadaşlar. Birçok dövme yaptım 2 haftada. Zaten size birazdan onları göstereceğim. Ve yakından göstereyim şimdi. Şöyle renkli renkli iğneler var. Bu iğnelerin en büyük ayırt edici özelliği arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir tasarıma sahipler.
Hatta hızlı bir şekilde bir tanesini açayım size. İnanılmaz şekilde makineye oturuyor. Yani her türlü makine oturuyor. Şu ortasındaki şekil çok hoşuma gitti. Ve tutma yerleri var. Biliyorsunuz ki biz dövme sanatçıları normal nemlendirici kreme kullanıyoruz dövme sırasında da vazelin de kullanıyoruz. Ve elimiz vazelin olduğu zaman ya da saatlerde dövme işlemi yaptığında zaman şuradaki şey dönmüyor, elimizden kayıyor. Ama bunun yapısı o kadar güzel ki sanki kavuşuk bir malzemeye sahip. Zaten şu anda görüyorsunuz yumuşak. Ve tuttuğunuz zaman çok kolay şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu benim inanılmaz şekilde hoşuma gitti. Hani geçenlerde 6 saatlik bir dövme yaptım. Hep aynı iğneler değiştiriyorum. Yani bazen şey yapıyorum hani çok rahatsız ediyor beni. Gidip peçete tutuyorum yani şurada mesela karate gibi. Peçeteleri tutup iğneyi çıkartıyorum. Ama bunda öyle bir şeye gerek yok. Çok rahat şekilde iğneleri takıp çıkartabiliyorsunuz. İğne yapısı çok iyi. Çok keskin bir iğne değil. O yüzden dokuya çok fazla zarar vermiyor. Yumuşak şekilde işlem yapmanı da olanak sağlıyor. Birçok zaten iğne kutusu gönderdiler. Ben çoğunu deneyimledim. Şurada da var. Şöyle göstereyim. Bunun da rengi mavi. Bakın iğnesi neymiş? RL. Ah düştü. RL 1007. Sadece RS istemedim ben. RS çok fazla kuramıyorum. Yani iğneleri şahane. Benim çok hoşuma gitti. Yani tutuş kolaylığı olsun, çalışması olsun. Çok iyi. 5 voltajda size göstereyim. Gayet stabil şekilde çalışıyor. Evet, bütün iğnemiz burada ve tek temelim inşallah en yakın zamanda Türkiye'de satışa çıkar. Türkiye'deki dövme malzemesi satan kişiler neden bu markayı hala Türkiye'ye getirmediler? Hiçbir fikrim yok. Çünkü çok fazla çöp bir marka var arkadaşlar. Türkiye'de çok fazla kötü malzeme satan marka var. Ama bu malzemeyi niye Türkiye'ye getirmiyorlar? Gerçekten merak ediyorum. Neyse bunlara da fazla takılmak istemiyorum. Ya eğer Türkiye'ye gelirse mutlaka bu iğneyi ve bu markayı deneyimleyin. Ya da hiç beklemeyin. İnternet üzerinden satış alabilirsiniz. Zaten AliExpress'te de bu makine satılıyor ve iğneler de aynı şekilde satılıyor. Oradan da temin edebilirsiniz. Kesinlikle bence deneyin ve görün. Satın alma linklerini ben açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. DKRAB'ın Instagram linkini de bırakacağım. Oradan da firmanın yeni paylaşımlarını görebilirsiniz ve yeni makineleri oradan takip edebilirsiniz. İğneler hakkında çok fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Zaten yapmış olduğum dövmeyi şu anda sağ tarafıma bırakıyorum. Oradan da bu iğnelere yapmış olduğum dövmeyi görün arkadaşlar. Eğer zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız oradan bu iğneleri kullandığımı görmüşsünüzdür. Daha iyisini bulana kadar bu iğneyi kullanmayı tercih edeceğim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaştık ve size DKW1 ile yaptığım dövmeyi göstermek istiyorum. Hemen şu anda ekranda gördüğünüz kaplan dövmesini bu makineyle yaptım ve sıfırdan sonuna kadar bu makineyi kullandım. 3.5 stroke dedik. Yumuşak bir dövme makinesi ve çok hassas şekilde bu tarz gölge işleri yapabilirsiniz bu dövme makinesiyle. 3.5 stroke olmasıyla gölge işlemini çok daha rahat şekilde yapıyorsunuz. Çünkü dokuya hasar vermiyor. Yavaş yavaş ilerleyebiliyorsunuz. Ama şöyle bir dezavantajı var. Bu makineyle de çok fazla çizgili işler yapamazsınız. Yani 3 LL, 5 LL ya da maksimum 7 LL'ye kadar bu makineyi kullanabilirsiniz. Ama üstü çizgi iğnelerini bu makineyle kullanmanız çok mümkün gözükmüyor. Kullanırsınız ama en yüksek voltajı açmanız lazım. Yani daha zorlamanız lazım. Biraz daha makineyi yormanız lazım. Ama gölge işlerde gerçekten İnanılmaz bir dövme makinesi. Ben dokuyu çok fazla yormak istemiyorum. Yavaş yavaş tonlama yapmak istiyorum. Kimse bana karışmasın yavaş yavaş gideyim diyorsanız 3.5 stroke dövme makineni tercih edebilirsiniz. Ama ben biraz daha sert çalışıyorum, seriyim derseniz de en az 4 stroke dövme makinesi kullanmanız gerekiyor bence. Ben şimdi 2 dövme makinesinde kullanacağım bir 4 stroke dövme makine var. Bir de 3.5 stroke oldu artık bununla beraber. Çok hassas işlerde bunu kullanacağım. Diğer yoğun işlerimde zaten 4 stroke kullanmaya devam edeceğim. Bence zaten bir dövme sanatçısının en az 2 tane dövme makinesi olması lazım. Hem 4 stroke hem de 3.5 ya da daha düşük bir stroke dövme makinesi olması lazım ki hassas işleri de daha rahat şekilde yapabilmesi lazım bence. Bu benim şahsi görüşüm. Tabii sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında bilmiyorum. Bunları yorumlara yazın. Ve yavaş yavaş zaten artık videomuzu da bitireceğim. Bu video hakkında da sizlerin de yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Zaten bu makinenin satın alma linklerini zaten açıklama kısmına bıraktım. Aynı zamanda inlerini de oraya bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa bu dövme makinesi hakkında yorum yapmaya da çekinmeyin. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Her zaman bu tarz videolar olacak. Yakın zamanda zaten yine eğitim videosu çekmeyi düşünüyorum. O yüzden beni takipte kalın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.